Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de gerçekleşen Akın Gürlek davasında gözlemci olarak yine taraf vekili olmadan katıldım, çeşitli notlar aldım. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii ki birçok yerde izlemişsinizdir. İşte şöyle masaya vurdu, böyle sözler söyledi gibi ama ben böyle detaylı ne dediyse yazdım. Hani birinci ağızdan aktarıyormuş gibi olmasını istiyorum açıkçası. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Birazcık geç girdim. Başını kaçırdım çünkü jandarma barikatı vardı. Basın ve avukatlar kartlarını göstererek bariyerden geçtiler. Ancak bizimle beraber, itiş kakışla beraber vatandaş da geçtiği için bunlara jandarmanın çevik kuvvet gibi bir ekibi plastik barikatlarıyla gelip müdahale ettiler. Vatandaşlarımıza herhangi bir şekilde bir zarar verildi mi bilmiyorum. Duruşmaya girdim. Basının oturduğu yerde yer vardı. Dop doluydu salon. Salonun içi, dışı her yer dop doluydu. Ve insanlar hani Silivri'ye çok zor gelmişler. Birkaçı işte otobüslerle gelmiş, özel araçlarıyla gelenler var. Biz avukat grubuyla gidecektik. Ben oraya yetişemedim, taksiyle gittim filan. Ulaşım bakımından zordu. Hem de normalde bir Silivri cezaevinin önündedir Silivri'nin mahkemeleri. Ve hemen otopark çok yakınındadır. Otoparka aracınızı koyar ve 2 dakika yürüme mesafesiyle girersiniz ama biz çok uzun bir yolu da yürüdük açıkçası. Bayraklar sallayarak vesaire yürüdü insanlar. Ben girdiğimde A harfiyle başlıyordu Ekrem İmamoğlu. Dedi ki 29 harflik alfabemizin ilk harfini rezil eden, o kanalda yayınlansın diye servis eden, adalet adına, yüce Türk yargısı adına bir anlamı var mı dedi yani. Bu neden bu şekilde servis edilmiş? Çünkü anladığım kadarıyla bu 20 Ocak'ta gerçekleşen Ekrem İmamoğlu'nun konuşması, hani alt metnine indiğimizde bilmeyenler için, CHP'nin Gençlik Kolları Başkanı bir tweet atmıştı. Tweet'i hakaret içerdiği gerekçesiyle kendisinin gözaltına alındığı haberi duyuldu önce. Aslında gözaltına alınmadı da ifade vermeye davet edildi diye sonra bir açıklama yapıldı. Aynı zamanda Özgür Özel de bu tweet'i yeniden paylaşmıştı. Ekrem İmamoğlu bir açıklama yapmıştı. Farklı şekilde algılanmış. Şimdi burada şey gibi hani ey başsavcı değil de bak başsavcı sana söylüyorum. Senin aklının, senin zihninin içinden geçen yol ve yöntemleri, seni yöneten aklı bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin bile yuvana huzuru temin edelim. İşte evlatların için vesaire gibi bir konuşma. Dinlersiniz 20 Ocak tarihli konuşmayı. Şimdi burada yapılan konuşma basına bir şekilde sızdırılmış. Toplantı bitmeden o bir saat içerisinde soruşturma açılmış, hatta jet soruşturma diye paylaşıldı. Şimdi Ekrem İmamoğlu bununla alakalı şöyle bir şey söylüyor. Biz diyor kurullar yaparız. Mesajla biri haber sızdırıyorsa çok affedersiniz kıçına tekmeyi basarız. Atarız onu salondan dedi. Ben bunu duyunca çok şaşırdım. Yani mahkeme salonunda bu tarz söylemler yakışmıyor bence kendisine. Tabii herkesin kendi bileceği, kullanacağı dil. Benim tercih edeceğim bir dil olmazdı. Ancak hayatında ilk defa mahkemede ifade veriyormuş. Biliyorsunuz daha önce tutuklandığında da mahkemeye çıkmıştı ama aslında orası bir sorgu hakimliği. Dolayısıyla teknik anlamda gerçekten ilk defa mahkemeye çıkan bir bireyden bahsediyoruz. Sonrasında dedi ki bir şey düşünülüyorsa bile nefes alınması lazım. Yani diyor ki hani Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma açacaksın. Bunu düşünmen lazım. Bir nefes alman lazım. Hani bir araştırman etmen lazım. Ben bu konuşmayı yaptıktan bir saat geçmeden sen nasıl soruşturma açarsına getiriyor anladığım kadarıyla. Bu nasıl karar? Bu neyin acelesi? Kararın duyurulması nasıl bir duyuru biçimi? Şeklinde bu 4 soruyu size sormayı ihtiyaç gördüm diyor. Çok söz söyleyebilirim. Ama memleketin yöneticilerinden birisi olarak bu memleketin umutlarına umut katma görevlisi olarak çok söz değil, doğruları söylemek ve kısa zamanda idrak etmenizi sağlamak istiyorum dedi heyete. Anladığım kadarıyla da konuşmasına heyeti selamlayarak başlamış. Diyor ki yani düşünsenize diyor 17 yaşında üniversiteye giden bir gencin 35 sene sonra diplomasını iptal etti diyor. Gayretlere bak. Tapusuna şerh koy, ailesinin 75 yıllık emeğini zapt et. Bu millet kendini nasıl güvende hissedecek? Kime güvenecek? Kime sırtını yaslayacak? Çocukların, pırlanta gibi bebeklerin gözü önünde kapıları kırar gibi açma, bu uygulama kime katkı verecek? Kime faydası var? Söyleyin, hani bir faydası varsa ben o kişinin yanında durayım. 30 yıllık arkadaşlarımı, 15-20 yıl önce ortaklık yaptığım kişileri zorla adliyeye getirip aleyhimde ifade verdirmeye çalışmışlar diyor.
Veya bunlar benim hakkımda kötü bir şey söylese benim hapse atılmamın kime ne faydası var diyor. Hatta çağırırlarken avukatınla gelme, gel biraz sohbet edelim diyerek çağırmışlar. Bunlar diyor kişilerin beyanları, ben dedikodu yapmıyorum diyor. Şeffaflık içerisindeyim diyor. Bütün hayatım boyunca mücadelemi şeffaf bir şekilde yürüttüm. Haksızlık yapanlara karşı da yargı önünde mücadelemi şeffaf bir şekilde yürütmeye devam edeceğim dedi. Tebliğ yapmadan anamın babamın evine, yazlığına jandarma göndermişsiniz ve kapıları açamamışsınız çilingirlerle, kırmışsınız kapıyı. Yani diyor benim diyor güzel jandarmam, canım ciğerim polisim. Babama desek ki evinizde arama yapılacak. Babam zaten 3 saat yolu hemen gelir size o kapıyı açardı diyor. Bu yanlış işlere alet etmek nedir? Bu tür işlere alet etmek kimin aklı diye sordu. Ben böyle anlayışı yerim ya dedi. Böyle anlayış olmaz. Milletin geleceğine yazıktır, günahtır şeklinde beyanlarda bulundu. Sayın Hakim böyle bir anlayış olmaz. Milletin geleceğine yazıktır, günahtır. 300 tane genç yazıktır, günahtır. Sayın Savcı, değerli üyeler. Hepimizin evlatları, çocukları var, annesi var, babası var. Onun için memleket ve millet adına karar vermek için burada olduğunuzu biliyorum ve buna inanmak istiyorum dedi. Yani Türk milleti adına karar verildiğini hatırlattı. Bunun yanı sıra biliyorsunuz bu dosyada tehdit, hakaret ve hedef göstermeden yargılanıyor Ekrem İmamoğlu. Tehdit etti diyorsunuz diyor. Ben kimi tehdit etmişim Allah aşkına dedi. Yani ben burada hani bak başsavcı sana sesleniyorum ama senin zihnin çürümüş, sana bir faydamız olmaz ama senin evlatların için, senin evlatlarını sabahın köründe kimse almasın. Bu tarz yol ve yöntemleri memleketten temizlememiz gerekiyor ki ileride senin çocuklarının geleceği bu şekilde yöntemlerle karşılaşmasın. Ben bunu söylemeye çalıştım. Bunun neresinde tehdit var dedi. Ben senin geleceğinin teminatı olacağım. Bunun için bu lafı söyledim dedi. Ben bu milletin iradesine sahip çıkmasının güvencesi olacağım dedi. Ben bu millete evlatlarının etnik kökenlerine bakmadan, dinlerine, geçmişine bakmadan, her birini dışarıda bırakmadan hepsinin teminatı olacak bir sistemi, demokrasiyi, bu ülkeye, bu topraklara getireceğime de and içiyorum dedi. Adaletin huzurunda, milletimin huzurunda açık açık söz veriyorum dedi. Ben kimi tehdit etmişim? Ben hayatımda kavga etmedim. Kimseye ne dayak attım ne dayak yedim. Ben herkese barıştırırım dedi yani. Benim hayatımda tehdit diye bir şey yok. Olmadı da dedi. Gidin isterseniz köyden çocukluk arkadaşlarıma sorun dedi. Ekrem kavga mı ederdi yoksa sizi barıştırır mıydı diye sorabilirsiniz kendilerine dedi. Tehdit, husumet, kin tutmak, ihtiras, birinin hakkında kötü düşünme. Böyle şeyler bende yok dedi. Ben kıskanmam dedi. Ankara'da biri beni kıskanıyormuş. Bana ne? Ben kıskanmam dedi. Ben kimseyi kıskanmıyorum. Ama şunu kıskanıyorum. Milletime zulüm yapmak için gücünü kullanan, ekonomisiyle ya da iradesiyle milletin iradesini yok sayan, milletinin bu coğrafyadaki varlığını tehdite düşüren milletleri kıskanıyorum. Onları geçmek için de and içtim. Bu irade bende var, bu güç bende var. Onu da milletimiz görecek dedi. Onun için bana tehdit suçuymuş falan laf. Ne zaman dinledi de beni tehdit suçuyla suçladı dedi. Kamu görevlisine alenen hakaretmiş. Bunun neresinde hakaret var dedi. Bu ifade özgürlüğü aynı zamanda eleştirimi yapıyorum dedi. Bu sistemi yöneten, kararları alan, kurumun başındaki kişi. Onu eleştireceğim. Kimi eleştireceğim? Sarı çizmeli Mehmet Ağa'yı mı eleştireceğim dedi. Görevi bu. Eskiden bakan yardımcısıydı biliyorsunuz. Adalet Bakanı yardımcısıydı. Şimdi başsavcı. Sorumlu olan o. Ben kimi eleştireceğim dedi. Haftalarca 4-5 hafta boyunca randevulaşmaya çalıştım. Sayın savcım düşüncelerim var. Görüşelim şeklinde. Hala verirse randevu görüşmek isterim kendisiyle dedi. Atandığı ilk haftalar ben kendisiyle görüşmeye çalıştım. Haftalarca bana niye randevu vermediler dedi. Merak ediyormuş. İBB, adliyelere en çok hizmet veren, işte temizliği, araç gereci, bakımı, şuyu buyu bunları sağlayan kurumdur dedi. Şimdi ben dedi yani meseleyi şahsileştirip husumete dönüştürüp bunun dedi kesilmesi gibi bir talimat da vermiyorum. Aynı şekilde vatandaşlarımız hizmetlerini almaya devam ediyor dedi. Tek bir dirhemini geri çekmiş değiliz. Ne haddimize dedi. Milletin kurumları milletin kurumlarına hizmet eder. Öyle kişisel husumetleri kafaya takacak adam mıyım ben dedi. Beni iyi dinlemenizi ve iyi anlamanızı istiyorum dedi. Eleştiri yaparken dahi yarınlarına teminat olma kararlılığımı ortaya koydum. Terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme vesaire hiç öyle bir davranışım olmadı. Ekrem terör,
gibi bir laf olamaz. Beni terörle yan yana getirecek kişilerin alnını karıştırırım dedi. Bu şekilde kürsüye vurup ben bu memleketin vatan evladıyım. Bana bakan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, bana bakan Türk bayrağını, bana bakan Mustafa Kemal Atatürk'ü görür dedi. Terör ve Ekrem yeter ya dedi. Onu diyen kişi aynaya baksın dedi. Kimse kendisiyle beni karıştırmasın, terörle beni yan yana getirmesin, haddini bileceksin dedi. 500-600 terörist var dedi. Ne oldu? Terörist dedikleri benden önceki atanmış vali, kayyum, benden önceki hop kapattılar dosyayı dedi. Sonra ne dedi o kişi? Siyaseten söyledim dedi. Siyaseten birine terör yaftası yapıştırılır mı dedi yani. Her evde şehit var, gazi var bu ülkede. Bu nasıl bir adalet? Bu nasıl bir bakış açısı? Ekrem Bey'le alakalı bir şey varsa terörü de ekle oraya. Hani bir şey olursa onu da yaparız. Yani şiddetle reddediyorum, şiddetle reddediyorum, şiddetle reddediyorum diye 3 defa söyledi. Bunu yazanın aklında başka şeyler vardır. Ben inanç duymuyorum bunları yazan kişilere. Sayın Hakim ve bütün üyelere nakşederek söylüyorum dedi. Terörle Ekrem'i yan yana koyamazsınız. Çok yanlış. Hadi oradan dedi çok net. Onun için 3 suçlama ile ilgili fikrinin net olduğunu, yüce Türk yargısına, devlete kendisine emanet etmek istediğini, doğru bir soruşturma süreci olmadığını, kötü bir hazırlık ve anında saniyesinde soruşturmaya döndürülen ve ifadelerin dahi incelenemediği, dinlenemediği, hızlıca bir soruşturmaya dönüştürüldüğünü, kötü niyetle yazıldığını düşünmek dahi istemiyorum ama hangi niyetle yazıldığını elbette inceleyeceğimi, takip edeceğimi beyan ediyorum. 3 tane istinadın hiçbirini kabul etmemekle beraber evet eleştiriyorum. Yarınlarda demokrasi devrimini ve adalet devrimini bu topraklara getirmeyi, hukukun üstünlüğünü, güçler ayrılığı, milletin dediğinin millete ait olduğu, her şeyin millete ait olmasını sağlayacak bir sürecin ortaya koyulmasına liderlik yapmak için yola çıkmış birisi olarak diyorum ki bana bu kötülüğü kim yaparsa yapsın onların evlatlarının bile güzel yaşamlarının teminatı olacağım diyerek herkese tekrar teşekkür ederek konuşmasını sonuçlandırdı. Bunun üzerine başkan kendisine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğunuz ifadenize eklemek istediğiniz bir husus var mıdır diye sordu. Yok hakim bey diye cevap verdi. Usul zaten böyledir. Bunun üzerine sorusu olan var mı heyetten diye soruldu. Kimsenin sorusu yok mu? Ekrem Bey siz oturun dediler. Ekrem Bey yerine oturdu. Ekrem Bey'in müdafilerine biliyorsunuz CMK gereği en fazla 3 tane müdafiiniz olabiliyor. 3 müdafi var Ekrem Bey'in de. Üçü de şu anda bir soruları olmadığını söylediler. Sonrasında mağdur vekiline soruldu. Az önce beni terörle yan yana koyamazlar dedi ama terörle mücadele etmiş kişileri hedef gösterme dedi burada suç. Bu arada burada yaşanan olay teröre destek verme hususu değil dedi. Sayın müvekkilimizin geçmişte görev aldığı dosyalar bilinir dedi geçmişte. Yapmış olduğu iş ve işlemlerden dolayı bak başsavcı denilmesi hedef haline getirilmesi anlamına gelir dedi. İddianamede bundan bahsediliyor dedi. Ekrem İmamoğlu'na bu dosya bağlamında söylüyorum terörle ilgili bir husus değil ama terörle mücadele etmiş kişileri hedef gösterme yönünden bir suçlama söz konusu diye bir açıklama getirdi. Ekrem Bey de panelde söylediği ifadelerden bahsetti. Tabii ki sayın müvekkilimizle bütün terör örgütlerinin derdi var. FETÖ'nün, DHKPC'nin bir sürü siyasi terör mahkemelerinde görev almış bir kişi dedi. Oradan o sırada avukat meslektaşım Mahmut Tanal heyetin karşısında oturuyordu. Ben basın tarafında oturuyordum. Seslenerek müdahalede bulundu. Hakim bunun üzerine uyardı tabii ki. İzleyici dedi eğer müdahale ederse yeniden müdahale durumunda salondan izleyicileri çıkarmak durumunda kalacağım dedi. Böyle bir hakkı da vardır. Hakim duruşma salonunun düzenini sağlar. Mahmut Bey de bunu gayet iyi bilir. Ancak orada sessiz kalamadı zannediyorum. O zaman terör mahkemesi yoktu ki dedi. Müdahale edilirse gerekli işlemler başlatılır diye mahkeme başkanı uyardı. Mağdur vekili devamla daha çok siyasi söylemler olduğu için
Ben de bu konuşmayı yapma gereği duyuyorum. Hani sayın seyirciler de buradayken eleştirilerden biri de siyasi bir dava. Eleştirilerin gölgesinde yapılmış Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile alakalı soruşturmalar diye söylendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Ceza Kanunu herkese eşittir. 16 milyona başkanlık yapan bir kişiye de eşittir. Ahmet'e de Mehmet'e de eşittir şeklinde konuştu. Burada bir zihniyet çürümüş. İşte senin ailenin teminatı olacağız gibi hususlar şu an tehdit anlamına gelmeyebilir. Şu anda bir tehdit yok ama aba altından sopa göstermek anlamına gelebilir dedi. Bunun üzerine seyirciler yine hani niye tehdit yok diyor adam deyince biraz yine gülüşmeler oldu. 22 yıldan beri bu iktidar bu ülkeyi yönetiyor. Bunca yıl iktidarı yöneten bir hükümet Türk Ceza Kanunu'nda senin bu zihniyetini milletin aklından söküp alacağı, senin zihniyetin çürümüş gibi sözleri 22 yıldan beri bu ülkeyi yöneten bir hükümetin siyasi olduğunu bilmiyor musun? Siyasi bir meseleye getirildi bu çünkü adliye çıkışında mitinge dönüştürdü Ekrem Bey bunu dedi. Halbuki bu yargı görevini icra eden bir kişiye karşı yapılmış bir Türk Ceza Kanunu'nda suç unsurları açıkça ihlal edilmiştir. Bu nedenle bir suç duyurusu yapılmıştır dedi. Bunun yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinin 2. fıkrasının iddianamede de geçiyor. Çok net bir şekilde 10. maddenin 2. fıkrasını ezbere bilmediğim için okumak istiyorum dedi. Görev ve sorumluluklar da yükleyen, bu özgürlüklerin kullanılması yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, kamu güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlık veya ahlak veya başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin yayınlanmasının önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve taraflarının güvence altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler veya yaptırımlara tabi tutulabilir dedi. Bu dedi ifade özgürlüğünün kısıtlanması sebeplerinden biridir çünkü yargıyı hepimizin korunması gerekir dedi. Ekrem Bey dedi tek tek heyeti selamladı, herkesi selamladı. 16 milyon insanın başkanından beklenen, bir siyasetçiden beklenen hareket budur. Burada hakimlerimiz, savcılarımız, polislerimiz görevlerini yapıyorlar. En başından beri ben bu tutumu doğru buluyorum dedi. Beklenen de buydu dedi. Ülkede adalet kalmadı, insanlar neden böyle yapıyor diyebiliriz ama bu başsavcıyı hedef almak, ailesini hedef almak, hedef tahtası haline getirmenin hukukta yeri yoktur, siyasette yeri yoktur, Türk Ceza Kanunu'nda yeri yoktur. Bu bir belediye başkanının bu suçu işlemeyeceği anlamına gelmiyor. İddianamenin kabulünü makamlarınızın İmamoğlu hakkında ceza vermesini talep ediyorum dedi. Bunun üzerine heyet kendisine katılma talebiniz var mı diye sordu. Katılma talebiyle alakalı usul gereği iddia makamından soruldu. İddia makamı takdir mahkemenindir dedikten sonra Ekrem Bey'e soruldu. Katılma talebi hakkında bir diyeceğiniz var mıdır diye. O da şimdi dedi bu kadar beyandan sonra bana söz hakkı doğdu dedi. Cevap vermek isterim öncelikle dedi. Sayın avukatın ifade ettiği konularla alakalı falan diye bir giriş yapınca Ekrem İmamoğlu yargılanamaz gibi bir benim cahilliğim kadar kendisinin de cahil olduğunu düşünüyorum diye girince konuya hakim tabii ki uyardı. Burada dedi karşılıklı sözle girmenize gerek yok dedi yani bu karşılıklı bir münakaşa ortamı değil. Şu anda sadece katılma talebiyle alakalı beyanlarınızı soruyorum size dedi. Bu maalesef uygulamada çok karşılaştığımız bir şey. Ekrem Bey bunun hukukçu olmadığı için tam olarak algılamadığı o anda ilk defa mahkemeye katıldığım için yani yüzlerce kez de soruşturulmuş bir insan olduğum için başsavcıyla İstanbul Belediye Başkanı olarak defalarca kendisinden randevu almaya çalışmama rağmen bana randevu vermediği için konuşmaya çalıştım ama benim insana saygım, kuruma saygım, makama saygım veya burada sizlere olan saygım konusunda kimsenin herhangi bir tereddütü olması imkansız gibi bir şey söyledi. Tabii ki dedi yargılanırım. Bana göre dedi yargılanması gereken zaten siyasilerdir. Bana göre bakanlar, bana göre Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekilleri. Bunlar millete hizmet etmekle görevlendirilmiş kişiler oldukları için hesap verebilirliğinden söz etti. Katılma talebiyle alakalı ben anlamını bilmediğim için dedi avukatlarım onun cevabını versin dedi. Avukatları söz aldı tabii bunun üzerine. Ricada bulundu. Daha sonra avukatı meslektaşımız söz aldı.
Katılma talebiniz var mı diye dedi. Siz hatırlatıyorsunuz. Onun için evet katılma talebimiz var diye söylüyorlar dedi. Ancak iddianamede özellikle şahsın kendisi mağdur olarak gösterilmiş dedi. Bir diğer anlamda açılmış olan iddianamenin ya da soruşturmanın yapılmasını sağlayan bir kişi, yani mağdur dediğiniz kişi, soruşturmayı yapan kişi. Katılma talebi konusunda karar vereceksiniz. Katılma talebinin reddi gerekir dedi. Sebebi çok basitmiş. Tehdit yok diye zaten kendi ağızlarıyla söylüyorlar dedi. Ama bu davanın özellikle soruşturma aşamasında bir yayın kanalıyla ilgili olmak üzere 20 Ocak 2025 saat 12. Yani burada hakimin hukuk hatırlatması söz konusu olduğu ve soruşturma aşamasında yayın kanalı ile ilgili olmak üzere 20 Ocak 2025 tarihi saat 12.54'te, devamında ise bir yere gönderildiği anlaşılıyor 13.15'te. Adını söyleme gereği bile duymuyorum dedi. Burada dedi adı bile geçmiyorsa bunların hepsini yan yana getirdiğimiz andan itibaren, madem ki bizim karşımıza terörle mücadele kanununa aykırılıktan dolayı izah edildiği biçimiyle 6. maddeden bahsedildiğine göre iddianame okumasını Ekrem İmamoğlu bilir. Ekrem İmamoğlu ne yazıldığını da bilir. Hangi konuda terörle ilgili olarak ne söylemesi gerektiğini de bilebilir. Herhangi bir şekilde bir mağdurun, bir şikayetçinin ya da katılmak isteyen bir kişinin o anlamda sözlerine ihtiyacı da yoktur. Ama şimdi bütün bunlarla ilgili olmak üzere terörle mücadele kanunu 6 Taksim 1 deniyorsa, kamu görevlisi olarak 125 Taksim 1 deniyorsa, tehdit yoktu deniyorsa, o zaman devletin takip ettiği, söylendiği gibi resen başlatılan bir soruşturma karşısında herhangi bir şekilde kişinin mağduriyeti olamaz. O halde mağdur diye yazılan kişinin zarar görmesi de söz konusu değildir dedi. Şöyle, suçtan zarar görme ihtimaline binaen çünkü katılma taleplerinin kabul veya reddine karar verilir. Onun için zarar görüp görmeyeceğinin burada müdafi altını çizdi. Devlet tarafından takip edilen bir dava ve bu kamu hukukuyla resen açılmış bir soruşturma olduğuna göre resen hareket eden insanlar da bundan hakkı korunmaktadır. Bunun üzerine siyaset yapılmaz, yapamazsınız. Veya bunun üzerine siyaseten hukuki bir açıklama yapmaya kalkıyorsanız, hukuki açıklamada devlet veya hükümet olmadığınıza göre veya sizin haklarınız da dahil takip edildiğine göre, bununla ilgili bir ceza davası açıldığına göre siz suçtan herhangi bir şekilde zarar görmüş değilsiniz. O zaman adı mağdur diye yazılan bu iddianame ile sizin hakkınızın da, en azından kendi hakkınızın da nasıl savunulması gerektiği konusunda bir ceza davası açılması gerektiğine inanıyorsanız siz devlet değilsiniz. Bu nedenle katılma talebinin reddi gerekir diyerek beyanda bulundu. Üzerine bir ara verildi. Katılma talebiyle alakalı olarak mağdur tarafın tehdit ve hakaret suçlamasıyla alakalı olarak mağdur tarafın suçtan zarar görme ihtimaline binaen katılma talebinin kabulüne 37-13 sayılı yasanın 6. maddesinde düzenlenen terör örgütlerinin soruşturmalarında görev alan kişileri hedef olarak gösterme suçlaması nedeniyle mağdur tarafın bir zararı olmayacağı göz önüne alınarak bu suç yönünden katılma talebinin reddine karar verildi. Tefhim ile açık yargılamaya devam olundu. Okundu, açıklandı, duyuruldu. 5 dakika kadar bir ara verdiler. Aradan sonra da sadece duruşma gününün 16 Haziran 2025 Pazartesi günü yapılacağı saatiyle beraber tefhim edildi. Daha sonra sanık müdafileri tutanaklardan örnek almak istediler sanıyorum. Orada bir birikme oldu. Daha sonra duruşma sonlandırıldı ve olaysız bir şekilde döndük. Ben dışarı çıktığımda şimdi taksiyle gelmiştim. Dönüşü nasıl yapayım diye düşündüm. Taksi bulmamız çünkü mümkün değil orada. CHP otobüslerinden benim geçtiğim yere yakın giden bir yer varmış. Orada rica ettim. Üye misiniz diye sordular. Değilim dedim. Yine de binmeme sağ olsunlar müsaade ettiler. Gördüm ki sadece bir kişi izleyici olarak katılabilmiş bütün otobüsten. Benden ifadeleri kendilerine
okumamı, anlatmamı istediler. Ben bir kısım notlarımı kendileriyle paylaştım. Fotoğraflarını bile çektiler hatta bazıları notlarımın. Yine mola yerinde de sizinle bugün kısa bir video paylaşmıştım. Ama detaylı olarak anlatmak istedim. Çünkü bence hem tarihi bir dava yine hem de belki de ülkemizde 10-15-20 gündür yaşanan bütün protestoların kaynağı aslında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu olarak yargılanması. Gençlerimizin bu kadar taşmasının sebebi sadece İmamoğlu'nun tutuklanması değil, aynı zamanda Türkiye'de adaletsizlik olduğunu, geleceklerinden umut görmediklerini, bu ülkenin parasının değerinin çok fazla düşmesi nedeniyle fakirliğe hepimizin gömülmekte olduğu için protestoların bu kadar şiddetini arttırdığını düşünüyorum. Bunun yanı sıra dün gece de diğer öğrencilerden de öğrendiğim kadarıyla Gülhane Parkı'nda bu sefer tip başkanı Erkan Baş'ın sosyal medya çağrısı üzerine bazı öğrenciler gitmişler. Gülhane Parkı'nda artık konuşmalar, söyleşi bitince dağılmak istemişler ve tam dağılacakları sırada polisten biber gazı yemişler. Arkadaşlar biber gazı çok tehlikeli. Biber gazını ülkemize genel olarak Amerikalı şirketler getiriyor bildiğim kadarıyla. Yine dağıtımına bakarsınız ama burada kaybeden sadece Türk halkı oluyor. Gerçekten dolaylı zararları raporlara söz konusu olmuştur. Hiç eylemle alakası olmayan kişilerin bile kalp krizinden öldüğünü geçtiğimiz senelerde görmüştük. Bunun yanı sıra yine kapsüllerin vurduğu ve kalıcı hasar bıraktığı arkadaşlarımız söz konusu. Lütfen bu şekilde hani biber gazı kullanmayalım. Çocuklarımızı otobüslerde bekletmeyelim. Çocuklarımıza plastik kelepçe takmayalım. Çünkü biz bunları sonra raporlamak durumunda kalıyoruz. Raporlamamızın sebebi de kanunsuz da olsa bir emiri yerine getiriyor da olsa bu emir kanunsuz olduğu için bu insanlar da yaptıkları fiiller suç olduğu için sorumluların bir şekilde yargılanması caydırıcılık etkisi yaratarak cezasızlığın, keyfiliğin önüne geçilmesini istediğimiz için biz bunları raporlamak durumunda kalıyoruz. Lütfen ama lütfen, lütfen ama lütfen gençlerimize şiddet göstermeyin. PVSK'yı okuyun, avukatlık kanununu okuyun, CMK'yı, TCK'yı, anayasayı lütfen hızlı bir şekilde boş bulduğunuz vakitlerde lütfen okuyun. Hepimiz kardeşiz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.